Sabancı Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Profesör Selçuk Artut'la birlikteyiz. Hem sanatı hem akademiyi yapay zeka üzerinden birlikte keşfedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle birlikte olmak benim için çok kıymetli. Sizinle çok uzun zamandır bir tanışıklığımız var. Doğru. Ama yapay zeka üzerinden ilk defa bir araya geliyoruz. Daha çok sanat üzerinden bir arada bulunduk. Biraz yapay zeka ile başlayan yolculuğunuzu anlatabilir misiniz? Çünkü benim bilgimde bizler yapay zeka ile tanışmadan çok daha önce siz tanıştınız. Doğru, aslında yapay zekanın popülerleşmesi bir 10 yıl gibi bir vakte uzanıyor diyebiliriz. Ama yapay zekanın teorisi ve buna dair matematiksel çalışmalar 1950'lere kadar gidiyor. O zaman bilgisayarlar çok hızlı değil. Elimizde çok fazla veri yok. Bunlar da oluştuktan sonra günümüzde yapay zeka hayatın parçası oldu. Her gün kullandığımız, cümlede kullandığımız, hayatımızın parçası olan bir şeye dönüştü. Fakat daha öncesinde daha makine öğrenme dediğimiz bir safhadan geçiyordu. Yapay zeka daha ona ilgi çekici bir başlık olarak koyulmuş olsa da ben makine öğrenme aşamalarındayken hani yapay zeka mı diyeceğiz, ne diyeceğiz derken 2016 yılında bir tane iş ürettim. Bu işin adı değişkendi. İşin yani tarif edebilirim, böyle ekranları var ve 8 harften oluşan bir başlığı var. Aslında İngilizcesini söylemem gerekirse işin adı variable. Her seferinde bir düğmeye bastığınızda bu eserin sanatsal metni değişiyordu, başlığı değişiyordu. İş sürekli değişiyor. Aslında iş kendini sürekli yapay zeka tarafından yeniden üretiyordu. Çünkü buradaki sorgulamalardan bir tanesi yapay zekadan bir yana, yani yapay zeka orada bir araç, eser metni eseri ne kadar temsil ediyor? Bazen o kadar ağdalı ve iyi şeyler duyuyoruz ki böyle cümleler. Esere bakıyoruz, onun karşılığını göremiyorsunuz. Ben de Heidegger'in Varlık ve Zaman isimli felsefi bir kitabını yapay zekaya tanıtarak onun üzerinden metinler oluşturan bir iş yapmıştım. 2016'da oldu bu. Sizin bir de bir mühendislik geçmişiniz Doğru. de var. O sebeple aslında bu iki disiplini bir araya getirerek bu işi yapabildiniz. Onu da ekliyorum çünkü tematik olarak çok karşımıza çıkıyor. Disiplinler arası etkileşimin önemi. Haklısınız. Yani esprisini de hemen yapayım, çok da hoşuma gidiyor. İnsanlar soruyorlar sizin bir ekibiniz var mı diye. Yani mühendislik zemininden gelince aslında her şeye erişebilir oluyorsunuz. Bunun getirdiği bir artı da söz sahibi oluyorsunuz işi yaparken. Sadece ısmarlama değil, ben şu olsun demekten öte yaparken de besleniyorsunuz. Bana sorduklarında ekibiniz var mı diye. 3 kişilik bir ekibim var. Kan, ter ve gözyaşı diyorum. Bu 3 kişilik ekip sayesinde aslında her şeyi kendim üretiyorum. Yani o kodlamaya da giriyorum. Yapay zeka nedir bunu anlamak için Stanford'ın derslerine girdim vesaire falan. Bana aktardığı şey onun bir örüntü analizi yaptığıydı. Yani ben bu Variable isimli eserde Heidegger'in metinlerinden yola çıkan bir anlatı ortaya oluşturmak istiyordum. Bunu çok kolaylıkla sağladı. Ve şu oldu tabii, biraz hani zamanında düşünmek lazım. Bugün artık ortaya çıkan bu LLM dil modelleriyle beraber mesela ChatGPT desem bana bir tane sanat metni yarat deyince yaratıveriyor. O zaman için böyle bir şey yoktu. Aslında belki de ChatGPT'nin çok önceden bir şeyini ortaya koymuşum gibi, bir prototipini ortaya koymuşum gibi bir durumla karşılaştım ve dünyanın çok yerinden bana mesajlar gelmeye başladı. Bu sanat eseri kendi kendine mış gibi davranabiliyor vesaire gibi ve istediğim provokasyon da oluştu. Yani sanat eserini güçlü kılan şeylerden bir tanesi de bu boyutuydu açıkçası yani. Gerçekten bu yapay zeka dünyasını anlamak için de, onu deneyimlemek için de, erkenden deneyimleyebilmek için. Ama bugün de baktığımızda o zamanlar bununla ilgili bir şeylerin yapıldığını da fark etmek için kıymetli bir örnek. Biliyorum bu konversasyondan, bu sohbetten sıkıldınız ama yapay zeka ve sanat, yapay zeka ve yaratıcılık. Siz bu konuda eğitim de veriyorsunuz öğrencilerinize. Sanat dünyası çok korkuyor. Yaratıcılığı perçinleyecek diye. Diğer yandan bununla ilgili bunu destekçi olarak, destek yaratıcı olarak görenler de var. Burada siz nasıl görüyorsunuz? Birinci sorum. İkincisi de öğrencilerinizle eğitim sürecinde yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? İkinci sorum. Çok net bir tavrım var, optimistim yani. Aslında teknolojiye dair ortaya çıkan her şeyini analitik olarak kriterlerine bakarak eleştirmemiz gerekir. Yapay zekadan önce mesela işte sanal gözlükler için de geçerliydi benim için. Google artırılmış gerçeklik gözlüğünü çıkardığında da artık sosyal adalet sisteminde bir sorun olacak. Ben gözlükten size baktığım zaman sizin hakkınızdaki bilgileri biliyor olacağım gibi birçok yerden hani herkes övgüyle bahsederken ben onu öyle görüyordum ama bir yandan da şeyi de düşünmek lazım. Yani optimizm tarafından konuşmak gerekirse yapay zekanın getirdiği derin yanılgı diye bir şey var. İngilizcesi deepfake dediğimiz. Bu sizin sesinizi taklit edebiliyor, sizin görüntünüzü taklit edebiliyor ama peki şu pozisyonda olsanız kimsenin başına gelmesin, sesinizi yitirdiğinizi düşünün.
Yani onun sizin sesinizi tekrar ortaya çıkarma gücü son derece anlamlı bir şeye dönüşüveriyor. O yüzden aslında yapay zekayı ne için kullandığımız çok önemli. Bu her türlü silah için geçerli ya da tehlike ya da herhangi bir olgu için. Özellikle belki de Hollywood dünyasından gelen bu bir distopik bir ajitasyon üzerinden kaygı temalı bir ilgi çekme şeyi oluşuyor. Yani işte yapay zeka gelecek, insanları ele geçirecek, yaratıcılık sona erecek vesaire gibi. Bu çok öncesinde şey için de vardı. Yani dokuma tezgahları çıktığında da insanlar ayaklandılar. Makineler geldi, bizim işimiz sona erdi. Artık el becerisiyle bir şey yapamıyoruz diye. Fakat öyle oluşmuyor. Yani o olgu zaman içerisinde olması gereken yerde oturuyor. Bu dengeler sağlanıyor. Bunu sağlayan kişiler ise tabii ki akademisyenler, sanatçılar, felsefeciler, bu alanda uğraş veren bilim insanları. Yani çok çabuk olunca da ben kişisel olarak biraz durup izlemeyi tercih ettim. Çünkü yer yer şöyle sanat eserleri görmeye başladım. Mesela yapay zeka sanat eseri. Bana çok şey geliyor, garip, absürt geliyor. Yani bir eserin böyle nitelenmesinden öte ben onun ne anlattığıyla ilgileniyorum. O aslında mesela işte boyayla yapılmış resim demek gibi bir şey. Yani o bir malzeme. Fakat bu süreçte aslında sanırım herkes tarafından benimsendi. Kimse artık baktığı zaman işte bunda yapay zeka varsa çok daha iyi bir eserdir demiyor. Eserin özüne yönelmeye çalışıyor. Bu açıdan da ben hala burayı çok kıymetli buluyorum. Ders verirken de öğrencilerin, yani bir eserin aslında bir felsefe yapmak için, bir düşünce aktarmak için, kültürel bir değer haline getirmek için önemli bir ortam olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yapay zeka kullanırsın ya da kullanmazsın. Bunda çok bir şeyimiz yok, yani zorunluluğumuz yok. Yaratıcılık konusunda senin de dile getirdiğin gibi bu dönem ilk defa verdiğim bir ders var. Bu dersin adı yapay zeka ve yaratıcılık. Yapay zeka öyle bir şey ki, öyle bir ayna ki aslında kendimize tuttuğumuz. Bize her şeyi sorguluyor. Yaratıcılık nedirle başlıyor mesela ders. Bu çok zor bir soru. Felsefi açıdan da zor çünkü yani antroposen bir şey içerisinde, antropomorfik bir yapı içerisinde biz her şeyi insana özgü zannediyoruz. Oysa insan olmayan canlılar da yaratıcı olabiliyorlar. Yaratıcılığı bizden dışarı çıkardığımız zaman o zaman bir makine yaratıcı olabilir mi konusunda biraz genişliyor sınırlarımız. Benim ilgimi çeken bu birlikte ortaya konulan yaratıcılık ki ben ona diyalektik yaratıcılık diyorum. Çünkü siz mesela bir şey zannediyorsunuz yazdığınızda kodda ya da oluşturduğunuz şeyde ortaya çıkacağını, bambaşka bir şey oluyor. Belki de o sizin hoşunuza gidiyor ve oradan devam ediyorsunuz. Yani çatışan fikirler bir araya gelerek yeni bir yaratım süreci ortaya çıkıveriyor. Aslında ben bu kısmını çok kıymetli buluyorum. Bunun için de çok büyük çaba gerekiyor. Orası kesinlikle doğru. Yani tek bir tuşa basıp dünyanın en iyi sanat eserini üret diyebileceğiniz bir ortam olmayacak. Zaten hiçbir zaman da söz konusu olmayacak yani. Bu bence çok kıymetli bir bakış açısı. Çok da özgürleştirici bir bakış açısı diğer yandan. Merak ettiğim şey şu. Öğrencileriniz var ve öğrencileriniz çeşitli kendi süreçlerini entegre ederek çeşitli eserler ortaya çıkartıyor ve burada bazıları yapay zekayı ortaklaşa birlikte üretim açısından kullanıyor. Bazısı hiç kullanmıyor. Bazısı tümüyle kullanıyor. Burada kalite kriterini nasıl Çok sorguluyorsun? önemli. Evet, yani şimdi ama eğitimde öyle bir noktaya geldik ki toplu bir kitleye dair kriter oluşturmaktansa, ki ben yani kendimi o açıdan belki de sanat eğitiminin içerisinde olduğum için şanslı hissediyorum. Bireysel gelişime önem veriyorum. Yani bireysel yetilerde nereye gelmiş? Bizim üniversitemiz son derece disiplinler arası bir yapı içeriyor. Bununla beraber karşınıza gelen öğrenci kitlesi bilgisayar mühendisi de olabilir, tamamen sanatla uğraşan birisi de olabilir. Böyle olunca da ben yani verdiğim bütün dersler için geçerli diyebilirim. Herkesin bireysel gelişimine özen gösteriyorum. Zaten ona baktığınız zaman o bilgi özümsenmiş bilgi oluyor. Öbür türlü yüzeysel bir bilgi olarak kalıyor. Ansiklopedik bilgiyi tartmak benim için eğitimde çok kıymetli bir yerde değil. Şimdi yapay zeka ve yaratıcılık üzerine verdiğim derste bireysel gelişime çok önem gösteriyorum. Tabii ki yani üretken yapay zeka araçlarını kullanırken çeşitli avantajlar ortaya çıkabiliyor. Diyelim ki bir ismini vermeye gerek yok. Yapay zeka üretimini sağlayan kanala belli bir bedel ödüyorsunuz ve size imkanlar sağlıyor. Tabii bu eğitim açısından çok da doğru bulduğum bir şey değil. Bu sefer eşitlik zemini ortadan kalkmış oluyor. O yüzden yani bu derse özel, açık kaynaklı ve öğrencilerin erişebilecekleri ve lokal bir sistemde çalışan. Yani burası bir teknik bir bilgi ama detayı önemli olduğu için açıklamak isteyeceğim. Varsayalım biz LLM modeli üzerinden metin giriyoruz ve o bir server'a bağlanıyor. Orada yorumlanıp sonucu bize geliyor. Tabii ki o server çok güçlü bir server. Para ne kadar verirsiniz, oradaki modeller çok iyi. Biz onun yerine kendi makinalarımızda yapay zeka üreten şeyler kurmaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde çok
çok büyük farklar var aslında. Elbette o kadar çok iyi sonuçlar olmayabilir. Ama inanın Amerika ve Çin arasındaki savaştan ötürü açık kaynak modeller de çok fazla gelişmeye başladı. Kullandığımız açık kaynaklı modellerle beraber biz aslında hiçbir şeyi internete yaymadan sadece lokal olarak kendi içerimizde mesela kendi fotoğrafınızı koymak bile bir insanda gerginlik yaratabilir. Hiç dışarı çıkmadan kendi lokal imkanımızda grafik kartın imkanlarıyla beraber bunları üreten sistemler kullanıyoruz. Şöyle oluyor tabii ki hani dersin syllabus'ı öğrenci ve eğitmen arasında bir sözleşme ve orada şunu belirttim yani eğer kullanacaksanız başka bir şey yani size öğrettiklerim dışında bir şey kullanacaksanız bunu söylemek zorundasınız. Ve herkes hani fair play diyebiliriz aynı zeminde yarışsın. Tatlı bir yarıştan bahsediyorum, hırs üzerine değil. Ve ama yine de bütün bunun içerisinde zor formüle ediliyor gibi gözükse de bir böyle çok geniş bir kitle olmayan çekirdek bir öğrenci grubum olduğu için herkesin bireysel gelişimine bakıyorum. Mesela final projelerine geldik. Herkes kendi nasıl bir şey istiyorsa o yönde ilerliyor. Ismarlama değil. Bu zamana kadar biraz ısmarlama projeler de verdim. Çünkü biz sadece sanat değil aynı zamanda tasarım anlayışını da sunmaya çalışıyoruz. O noktada da brief diye bir şey ortaya çıkıyor. Örnek vermem gerekirse verdiğim ödevlerden bir tanesi bir brutal mimari üzerine binanın fotoğrafını oluşturmalarını istiyorum. Mesela böyle dediğiniz noktada bile sizin şunu biliyor olmanız lazım. Brutal mimari nedir? Ödevde istediğim ise bir mimari derginin kapağında yayınlanacak bu. Ne kadar iyi iş yaparsanız o kadar prestijli bir noktada hayatınızı devam ettiriyor olursunuz. Oraya derme çatma hatta abartalım brutal derken sıvama bir şey koyduğunuz zaman bu doğru değil. O yüzden şeyle başlıyor. Yapay zeka ile beraber işbirliğinde size aslında sunduğu avantajlardan biri bu. Girip anlamaya çalışıyorsunuz konuyu. Öğrendikten sonra da onun ürettiği şeyi sınamanız gerekiyor. Kimi zaman doğru olmayan, belki de kalite olarak istediğiniz yerde olmayan sonuçlar da verebilir. Bütün bunları barındırdığı zaman o zaman yaratıcılık gerçekten pekişiyor. Ve neticesinde de istediğiniz tanıma doğru gidiyor. Daha çok hani yaratıcılığı pekiştirme dışında da hani bu araçlar size ciddi zaman kazandırıyor. Tüm bunları bir araya getirince artık sınıftaki öğrencilerime de söylüyorum. Siz bambaşka tasarımcı ve sanatçılar olacaksınız. Yani günün araçlarını kullanan bu niteliklere sahip insanlar yine aynı rekabetçi ortamdan konuşmuyorum ama bu bir liderlik pozisyonu olabilir, bir görev olabilir. Bir adım önde olacaklar. Bu kaçınılmaz. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine de odaklanarak aslında ilerlediğiniz bir süreç var. Gençlerin, öğrencilerin süreçlerini anlamaları ve o sürecin üstüne bir şey koymaları bence çok kıymetli. Biraz da biz burada değerler üzerine de sohbet etmek istiyoruz. Ve kendi değerlerimiz, kişisel değerlerimiz üzerine de ilerlemek istiyoruz. Bu dijitalleşen dünyada sizin gözleminizde nasıl insan kalabiliriz? Yan bir argümanla buraya doğru yaklaşacağım. Kaygılardan bir tanesi de kişisel fikri hakların korunması. Mesela fikri hakların korunmasına dair çok ciddi bir şekilde bu yeni bir kavram aslında. Yani birkaç yüzyıldır karşımıza çıkan bir şey var. Ortada bir karmaşa var. Bir eser yaptığınız zaman o esere dair ne kadar söz haklısınız? Bunu başkalarıyla paylaşacak mısınız? Bunun ticari kazanımları ne kadar size kalacak gibi yerlerde. Bir dönemdir de bu geometrik desenler üzerine çalışıyorum. Bu geometrik desenler ise İslam aydınlanma döneminde ortaya çıkan mimari yapılar üzerinde var olan desenler. Onlara bakarken bu topluma dair çok kadim bir şeyi çok daha fazla benimsemeye başladım. Aslında faydacılığı kamusallaştırırsanız o zaman çok daha kalıcı oluyor. Yani bu fikri hakları koruma çabası bana biraz beyhude geliyor. Biliyorum çok da provoke bir durum ama bir tarafta olmak gerekirse ben açık kaynakçıyım. Fikirleri paylaşmaktan yanayım. Bu yüzden akademisyenim. Yaptığım eserlere dair, ne olduğuna dair ortada olan kitaplar var. Başkaları o kitapları alıp aynılarını yapabilirler. Bu da hani insan kalmaya dair dediğin şeylerden bir tanesi. Yapay zeka ile beraber şu tartışmalar oldu. Bunca görüntü bir araya geliyor. İnsanların hakları onlara sorulmaksızın kullanılıyor gibi bir ifadeler var. Ama bunun sınırını çizmek çok zor. Yani hiçbirimiz bize öğretilenler dışında kendiliğinden bulduğumuz yepyeni şeylerle var ettiğimiz kavramlar ortaya koymuyoruz. Bu zaten olanaksız. İlla ki ben bana öğretilenlerden yola çıkıyorum. Bir başka örnek mesela işte Mozart'ın son senfonilerinden bir tanesini yazarken hayatını kaybediyor. Gidip öğrencisine soruyorlar bu eseri nasıl bitirebiliriz diye. Orada bir fikir hakkında bir şey oluşuyor mu? İşte yine günümüzde bu yani ekonomik kaygılardan ötürü bu aşırı korumacı bir yapı var ama yapay zeka bizi ister istemez bu anlayışımızı kırmaya başladı diyebilirim.
bende en azından kırdı. O aynada baktığım zaman kendi kendime diyorum ki bu kadar korumacı olmayalım ve genel toplumun gidişatı için ne doğru olacaksa bu yönde özgürleşelim. Yani yaptığınız şeylere dair evet çok kıymetlidir, tartışılmaz ama paylaşmak iyidir. Yani o noktaya doğru getiriyor. Mesela bir insani değer olarak ben yapay zekada paylaşmanın çok daha kıymetli olacağını hissediyorum. Geçmişten gelen değerlerimizi bugünün dünyasında nasıl entegre ederiz sorusunu hem yapay zekayla hem de yaptığınız işlerle yorumluyorsunuz. Doğru, evet. Biz Vision of Sakıp Sabancı'yı oluştururken bu soruyu sorarak oluşturduk aslında. Dedemin arşivleri bu sürece bir örnekti. Eğer sevgili dedem Sakıp Sabancı bugün aramızda olsaydı kendisine sormak isteyeceğim sorulardan bazılarını Sakıp Sabancı'nın dijital zekası olarak tasarladığımız bu ileri teknoloji robotuna yönelteceğim. Dedeciğim, bizlere hangi sözleri bırakmak isterdin? Sevgili ailem, devletimin değerli büyükleri, iş arkadaşlarım ve bu toprakların güzel insanları. Hepinizi çok seviyorum. Ve orada da onun değerlerini bugünün dünyasına nasıl getirebiliriz dediğimizde yapay zekayı kullandık. Bünyamin Aydın kendi sürecinde bunu çok yapıyor. Özellikle Le Benjamin markasıyla. Evet. Siz de eserlerinizde bunu çokça gösterdiniz bizlere. Yani bu desenleri bugünün dünyasına anlamlı bir şekilde aslında paylaşan eserler haline getirdiniz. Ama yine o desenlerin kendi içindeki oluşturduğu o zekayı da gene yapay zekayla başka, yani iki katmanlı bir hale getirdiniz. Birazcık da oraya gidelim istiyorum. Ben bir eserin kıymet kazanması için bir kültürel varlık olması gerektiğine inanıyorum. Onun dışındaki tüm ortaya konulan çabanın yine hani geçici, uçucu ve eğlenceye yönelik, salt eğlenceye yönelik diyelim. Tabii ki eğlenmek mümkün ama salt eğlenceye yönelik olduğunu düşünüyorum. Fakat bu kadar derinlik sağlayabileceğiniz eserleri üretmek için neye ihtiyacınız var? O kültürel değerlerin, geçmişten gelen değerlerin ne olduğunu anlamaya ihtiyacınız var. Katman aslında. Bunu evet, biz insan medeniyeti olarak bu duvarı tuğla üzerine tuğla beraber örüyoruz. Öbür türlü altı boş bir tuğlayı koyduğunuzda o tuğla biraz duruyor, sonra dökülüyor o duvar. Yani onu sağlam bir şekilde koyamıyorsunuz. Burada elbette hani yine ben bu coğrafyadan daha kadim olan değerlerden biri olarak mütevazılığı tercih etmeyi seviyorum. Çünkü yani işte ben yaptım oldudan öte, hani bunu yaptım ama burada şuralardan gelerek yaptığımı da paylaşabildiğiniz, bunu aslında herkes yapabilir, bakın ben yaptım, gelin beraber daha iyisini yapalım diyebileceğiniz bir yere doğru gidiyor. Bu geometrik desenler için de geçerli. Yapay zeka ile bahsettiğiniz şeyle de aynı hikaye. Çok ilginç ama değil mi? Evet. Yani çünkü yapay zeka da bizim insan medeniyetimizin bir çıktısı. Hepimizden çok daha hakim olduğu bir külliyat var. Bu kesinlikle doğru. Bizden çok daha hızlı çalışıyor. Fakat bu avantajı kullanırken şeyden bahsettim, mesela brutal mimariden bahsettim. Brutal mimari öylesine aklına gelinmiş bir şey değil yani. Bir teknolojik gelişim ve sosyolojik bir gelişimin ortasında meydana gelmiş bir estetik kavramdan bahsediyoruz. Siz eğer bunları benimsemeden bunun üzerine bir şey koymaya çalışırsanız yapay zeka size son derece ucube, abuk subuk şeyler ortaya koyacaktır yani. Orada hala insan olarak kalmanın en önemli değerlerinden biri o göze sahip olmak. Yine derse döneceğim. Derste verdiğim projelerden bir tanesi işte bir kahve logosunu çeşitli uygulamalarda kullanmak. Yapay zeka bunu çok kolay yapabiliyor. Hemen bardağın üzerine yerleştiriyor, tişörte yerleştiriyor vesaire falan. Ama şunu atlamış bazı öğrencilerim. Yanlışlar var içerisinde. Logoda hata var. Mesela bir tasarımcı logoyu verildiği gibi kullanır, doğru, ama AI onu değiştirdiğini, onu görmüyorsa o zaman aldığı eğitime dair ciddi bir sorun var. Yani siz o hakemliği her zaman yapmak zorundasınız. O üstün karakteri ortaya koymak zorundasınız. Bunu yapabilmenin tek çaresi de, mesela yine aynı yere geleceğim. Yapay zeka ile hangi değerler üzerine yükseliyoruz? Aydınlanma. Yani elitist bir yerden yaklaşmıyorum aslında, eğitimci olarak söyleyeceğim. Üniversitenin salt görevinin insanları aydınlatmak olduğuna inanıyorum ve bu noktada da yapay zeka bize çok önemli bir şey üzerimizden alıyor. Yani o bilgiyi öğren ama benimseme, evet, ve onun üzerinden eğitimsel işte sınavlara gir falan filan. Onların da gerek kalmadığını çok iyi anladık. Artık salt ve hani yine altını çizeceğim, insan olarak kalmanın en büyük değerlerinden biri olan çok önemli bir şeye ihtiyacımız var. Yaratıcı olmaya. Bu yaratıcılık sadece sanatçıya ait de değil. Bu senin dediğin gibi bir moda tasarımcısına da ait. Bu bir yemek yapan bir şefe de ait. Bu uçağı problemde olan bir kaptanın o an yapacağı şeye de dair. O yaratıcılığı yükseltecek yerlere varmamız lazım. Bu iyi bir gelişme bence insanlık adına. Gary A. Bowles'la konuştuk. O da Future of Work üzerine çalışan, yani geleceği iş dünyası üzerine çalışan önemli bir profesyonel. O da biraz buralara
buralardan bahsediyor ve buralara kayıyor aslında. Disiplinler arası etkileşimin öneminden ve yaratıcılığın öneminden bahsediyor. Yine Ufuk Tarhan'la görüştük. O da insan üzerine bir sistem oluşturdu. O da gene yaratıcılığın aslında çok daha kıymetli olacak bir yetkinlik olduğunu inanıyor. Burada ben şuna da girmek istiyorum. Çünkü bu sizde çok var olan bir şey. Benim dedemde çok vardı. Bende çok var. Merak konusu. Doğru. Merak, yapay zekanın hiçbir zaman elimizden alamayacağı konulardan biri büyük ihtimalle. Ama meraka girdiğimiz zaman merak sizce bir yetkinlik mi bir sanatçının gözünden, yoksa içten gelen bir şey mi? Bence içten gelen birinci söyleyeceğim şey olacak. Fakat bu içten gelen şeyin itici gücü de bence cesaret. Yani uzun zamandır üniversitede ders veriyorum. Şimdi yapay zeka meselesi ortaya çıktı ve kendi kendime şunu defalarca sordum. Acaba bu konuda bir ders vermeli miyim? Yoksa girmemeli miyim yani? Çünkü o kadar zor ki her hafta değişiyor. Yani ben derse her girdiğimde arkadaşlar dün şu oldu. 2 gün önce bu olmuş, geçen hafta bunları anlatmıştık, şimdi bunlar oldu gibi bir yere doğru ders evrilmeye başladı. Eğer kendini tekrar eden, yani bir düzen oturttuktan sonra işte o döngünün içerisinden çıkmak istemeyen bir kişiyseniz bu dersi vermemeniz gerekiyor. Evet, Mümkün değil. O zaman yani elbette belki teknolojik gelişmeler 5 yıl, 10 yıl gibi şeyler ya da 3 yıl içerisinde yenilikler ortaya koyuyordur ve siz o tempoyla ilerleyebilirsiniz. Ama yapay zeka üzerine konuşacaksanız veya bu konuda ders vereceksiniz ki bence bu çok daha büyük bir sorumluluk. Merakınızın üst seviyede olması lazım. Her gün buraya gelirken bile takip ettiğim, zaten bir süre sonra o gündeminiz o oluşuyor. Ne olmuş? Evet, bunun yeni versiyonu çıkmış. Ne gibi yetenekleri var gibi bakıyorsunuz. Tabii diyemem yani. Herkes kendi benliğini yaşıyor. Yani çocukluktan beri benim her şeyin içini açan, merak eden bir halim vardı. Ötekileştiren ya da işte yapma diyen bir noktadansa ben herhalde o inadımdan ve o cesaretimden ötürü buna girdim. Ve beraberinde de bu yapay zeka yaratıcılık alanında da ders vermeye kolları sıvadım. Çok zor bir konu. Merakım sonuna kadar da devam ettireceğim. Noktasında olmayı da asla istemem yani. İşte birileri şunu yapıyor. Bakın siz de onlar gibi yapın değil de arkadaşlar ben şunları yapıyorum bu ara ve bunlar yeni çıkmış. Şunları da merak ediyorum. Gelin beraber anlayalım, bakalım demek. Çünkü bence eğitim paradigmasında önemli bir fark. Biz artık sadece bilgileri ihtiva eden, onları aktaran insanlar değiliz. Bu yapay zeka tarafından, internet tarafından zaten çok zaman önce üstlenilmiş bir görevdi. Bizler o öğrencilerin de merakını pekiştirecek ve onların yaratıcı süreçlere dönüşebileceği ortamları sağlayan küratörler gibiyiz yani. Onu meydana getirmeyi sağlayan rehberler gibiyiz. Öğretmenlerin, akademisyenlerin rolleri de değişti diyebilir miyiz? Bence değişti. Umarım herkes bunu görüyordur. Yani bunun farkında olmayanların yerinde saydığı bir dönem de yaşanıyor. Bu ama genel bir kitle olarak da belki yan bir konu ama öğrencilerin de eğitime karşı olan inançsızlığını ortaya koyuyor. Ciddi bir sorun var. İnsanlar üniversiteye, eğitime karşı inançlarını yitirmek üzereler. Burada işte o meraklı, o böyle optimist, o enerjisi yüksek rolde karşılarına çıkmadığınız her noktada o diyor ki zaten ben bunu internetten de öğrenebilirim yani. Bir tane bölüm yapmıştık ve o bölümde Yusuf Hoca anlatıyordu. Aha. Yani akademik bilgiye sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Bu eskide kaldı. Şu anda herkes ayaklı kütüphane çünkü hepimizin cebinde bir cep telefonu var. Her şeye ulaşabiliyoruz. Bilgi sahibi olmak kolay. Muhakeme sahibi olmak bir o kadar daha zor. Bugünün dünyasında çok kolay erişilebiliyor. Evet. Doğru bilgiye erişmek belki daha önemli olmaya başladı. Ama bu sadece bilginin yanında bir de aynı zamanda farklı bakış açıları, öz bakış açıları da kıymetli olacak. Doğru, daha temel şeyler. Mesela benim ders verdiğim öğrenciler görsel iletişim tasarım öğrencileri. Fakat her seferinde şunu söylüyorum. Siz tasarımcısınız, tamam, ama iletişimcisiniz yani. Düzgün konuşmak zorundasınız. Nezaketle davranmak zorundasınız. Giydiğiniz kıyafete dikkat etmeniz gerekiyor. İyi film izlemelisiniz ve yani kalitenizi yüksek tutmak zorundasınız. Eğer bunları sağlayamıyorsanız o dile getirmeye çalıştığım aydınlanma ortamında zaten boşa geçmiş bir 4 sene oluşur. Bu kalite seviyesinde yine aynen altını çizerek söylemek istiyorum. Hiç asla elitist değil. Bireysel gelişiminizde bu kaliteye vardığınız sürece iyi bir ve kalıcı bir tasarımcı veya sanatçı olabilirsiniz. Bu da bizi zorladığı açısından, yapay zekanın insan değerleri açısından önemli yerlerden bir tanesi. Yani yapay zekayla muhteşem bir tasarım veya sanat eseri ortaya koymuş olabilirsiniz ama insanların karşısında bunu anlatamıyorsanız, buradaki derdinizin ne olduğunu söyleyemiyorsanız bence burada zaten samimiyet sorunu var. Bir de müziğe girmedik. Raw Doğru, grubunuz var. evet. Gate 27'nin ilk
Ayvalık konukları olarak sizi tanımıştım. Sizlerle bir araya gelmiştim ve gerçekten konserinizde tüylerim diken diken bir halde gerçekten bunu yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum sorgulayarak Ne güzel. deneyimlemiştim. Biraz Raw'u anlatalım. Orada müzik ve kodlama yolculuğu, içine yapay zekayı entegre etmek istiyor musunuz? İstemiyorsanız neden istemiyorsunuz? RAW canlı kodlama denilen bir yöntemle ses ve görüntü performansları üretiyor. We are raw. We code and compose. We are raw. Yani genellikle ben caz müziğe örnek veriyorum. Yıllarca eğitim alıyorsunuz caz üzerine, armoni vesaire falan. Sonra sahneye çıktığınızda hiç kimsenin önünde bir nota bir şey olmuyor ve insanlar böyle akarak müzik yapmaya başlıyorlar. Çünkü öyle bir benimsiyorsunuz ki oradaki bilgiyi, o bilgiden yola çıkarak da yani olması gerektiği şekilde yapıyorsunuz. Canlı kodlama da çok farklı değil. Doğaçlıyorsunuz. O anda yani ortaya çıkacak ses dünyasına dair bir sezgileriniz var. Fakat bu sezgilere dair de çok emin değilsiniz ama anın performatif duygusuna da kendinizi bırakmak istiyorsunuz. İşin büyülü tarafı da bu. Bence yani işin kıymetli tarafı da bu. Herhangi bir konsere gitmemizin sebebi de bu. Yani CD'den veya DVD'den izlemek değil. O anda ne olacağı dair o habersizlik halinin tatmini içerisindeyiz. Yani bir anda orada müzisyen elini kaldırıyor, bir şey diyor, yanındakine konuşuyor falan. Hep bunu izlemekle geçiyor ve bu süreçte bir yandan da müziğin nasıl üretildiğine dair o kodların neye dönüştüğünü görüyorsanız gerçekten bambaşka bir deneyim ortaya çıkıyor. Algoritmalarla ilerleyen bir müzik yapıyoruz. Yani algoritmalar da kendi içerisinde bir otomasyon sağlıyor. Orada ritmik yapı oluşurken siz başka şey düşünüyorsunuz. Belki başka melodiler ortaya koyuyorsunuz. Yapay zeka ile bunu yapmak çok mümkün. Olası. Buraya dair henüz somut bir girişimim yok. Olabilir. Fakat şey kısmındaki duyduğum hazzı çok da bırakmak istemiyorum. İnsan olarak oradaki performansı sergilerken kimi zaman yapamadıklarım üzerinden, mükemmelliyetsizlikler üzerinden ortaya çıkan kazaları bırakmak istemiyorum. Ve performatif tarafını korumak istiyorum. Yani müzik performansını kılan tarafı da bu diye düşünüyorum. İnsanlarla beraber o deneyimi zenginleştiren tarafı da bu. Yani görseller anlamında bir takım şeyler olabilir. Bunlar olabilir ama müzik tarafında ben çok performatif kalmayı tercih ediyorum. Yapay zeka üzerinizden birçok görevi alabilir performatif andayken ama hani böyle çok da kollarımı böyle kavuşturup bekleyip müziğin kendi olmasını istemiyorum. İnsan olarak orada var olup o müziği ortaya koyan performansçı rolünü bırakmak istemiyorum. Çünkü bu işi yapmamdaki en büyük beni tatmin eden taraf oradaki yaratım süreci yani. Bir de sürprizler. Ve de sürprizler, evet, o an olacak kazalar vesaire de dahil. Yapay zeka sanıyorum hayatımızda da sürprizleri azaltacak. Olabilir. Yani yükü ne kadar oraya bıraktığınıza bağlı. Zaten yapay zekayı belki de en iyi tanımlayan şeylerden biri otomasyonda geldiğimiz son seviye. Yani o da otomasyon yapıyor. Evet. Yani kimse artık dere kenarında çamaşır yıkamıyor. Artık çamaşır makinelerimiz var. Derken bu otomasyon süreci zihinsel etkinliklerimize de bulaşmaya başladı. Elbette mesela sıkıcı e-mailleri yazması ya da ortaya koymanız gereken bir paragraf için yarım saat uğraşmaktansa 5 dakikada yapıyor olması gibi şeyler işimize geliyor. Çünkü hayatın bir bölümü de çok sıradan ve tekrar edici fakat yapmamız gereken şeylerle dolu. Yapay zeka bunları bizden alacaksa bize kalan zamanda da yaratıcılığa hedeflenebiliriz. Kesinlikle. Hocam bu cümle çok güzel bir final cümlesi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bizlerle ederim birlikte davetiniz olduğunuz için. Çok keyifliydi. Ben çok ilham aldım. En yakın zamanda yeniden bir araya gelmek üzere diyorum. Sabancı Üniversitesi YouTube kanalını dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.